Hayat, insan yolunu kaybettiğinde bağırmaz. Sadece günlerinin tadını siler sessizce. Eskiden ilham veren şey artık bir görev gibidir. Sevinç veren şey sıradan bir arka plan olur. Yürür çünkü böyle gerekir, güler çünkü böyle alışılmıştır. Ama içinde ne rüzgar kalmıştır ne de ateş. Sadece garip bir sessizlik. Kalbin sesi bile artık bir alışkanlık gibi çıkar. İnsanı ayakta tutan güç değil, ona yön veren anlamdır. Düşmek, körü körüne yürümekten daha korkutucudur. Hayat, bisiklete binmeye benzer. Dengeni korumak için ilerlemeye devam etmelisin. Albert Einstein. İnsan neden bir anda hareket etmeyi bırakır? Neden durmanın huzuru geri getireceğine inanır? Denge, huzur değil, düşüşe karşı verilen çabadır. Her adım tutulması gereken bir nefes gibidir. Durduğun anda hayatın ağırlığı seni aşağı çeker. Hareket kahramanlık değildir. Sadece kendi gölgesinde kaybolmamak için bir yoldur. Adam bir binanın önünde arabasında oturuyor. Görüşmeye girmek üzere. Aynada gördüğü yüz kendine bile güvenmiyor. 3 aydır işsiz, borç içinde, yorgun. Sonra denerim diyebilirdi. Ama motoru kapatıp kapıya doğru yürür. Ceketi buruşuk, parmakları titrek ama asansöre her adımı teslim olmamış bir yaşamın adımıdır. Odaya girer, genç bir yönetici karşısına oturur ve uzun zamandır ilk kez kararlı bir sesle söyler. Evet, 60 yaşındayım ama hala yeniden başlayabiliyorum ve o anda fark eder. Denge geri dönmemiştir. Çünkü aslında hiç gitmemiştir. Bazen insan inandığı için değil, yıkılmamak için yürür. Anlam sustuğunda hareket nefesin yerini alır. Yürüdüğü sürece bir umut yaşar içinde. Yarın nedenini bulabileceği umudu. İnsan nereye gittiğini bilmeden bile yürümelidir. Çünkü denge bir anlam değil, düşüşe karşı verilen sessiz bir direniştir. Maske, yüzden daha uzun yaşar. Kendin ol, diğer roller çoktan dolu. Oscar Wilde. İnsan ne zaman kendisi olmaktan vazgeçer ve başkalarının görmek istediği gölgeye dönüşür. O, özgür doğar. Ama adım adım başkalarının beklentilerini giyer. Bağırmak isterken gülümser, itiraz etmek isterken haklısın der. Alkışlar duyulur ama ona değil, reddedilme korkusuyla yarattığı sahte benliğe. İnsan kendini bir anda değil, damla damla her gün kaybeder. Genç bir adam ofiste oturuyor. Takım elbise sıkıyor, kravat boğuyor. Doğru kelimeleri söylüyor, zamanında gülüyor, başkalarının fikirlerine uygun bir şekilde başını sallıyor. Akşam eve döner, ceketini çıkarır, aynaya uzun süre bakar. Oradaki bakış yorgun, sesi yabancı, hayatı tanıdık değil. Bir zamanlar müzik yazmak istediğini hatırlar. Ve uzun bir aradan sonra ilk kez televizyonu açmaz. Eski klavyesine oturur. Herkes kendi süslediği bir kafeste yaşar. Parmaklıklar çelikten değil, başkalarının fikirlerinden yapılmıştır. Kendisi olmaktan korktukça yaşamaz. Maskesini besler. Ama maske ne nefes alır, ne hisseder, ne sever. İnsan alkış alsa bile rolünü terk etmelidir. Çünkü gerçek güç kusursuz olmakta değil, gerçek olmaktadır. Sözler eylemlerden daha çabuk yaşlanır.
Sen bedeninde değil, yaptıklarında yaşarsın. Sen kelimelerin değil, eylemlerinsin. Antoine de Saint-Exupéry. İnsan hiçbir şey yapmadan iyi olunabileceğine ne zaman inandı? Dünya güzel konuşanlarla dolu, derin hisseden, çok söz verenlerle. Ama hayat insanı kelimelerle değil, eylemleriyle ölçer. Biz hissettiklerimiz değiliz, kimse görmediğinde yaptıklarımızız. Çünkü eylemsiz iyilik sadece kafada donmuş bir düşüncedir. Yaşlı bir komşu pencereden dışarı bakar, merdivende çöp, kırık bir lamba. Yüzlerce insan geçer. Kimisi burun kıvırır, kimisi iç çeker ama kimse bir şey yapmaz. Sadece bir çocuk durur, bodruma iner, bir ampul bulur ve değiştirir. Işık yanar, yaşlı adam gülümser ama çocuk çoktan gitmiştir, teşekkür beklemeden. Dünya biri yaptığı için biraz daha ısınmıştır, sadece düşündüğü için değil. İnsanlar vicdandan, ruhtan, kaderden söz eder ama bunlar kelimelerde değil, eylemlerde yaşar. Beden kabuktur, eylemler onun yankısıdır. İnsan gerçeği söylemesi gerekirken susarsa ya da yürümesi gerekirken durursa, zaten kendisi olmaktan çıkar. İnsan şunu hatırlamalı: hayat yıllarla değil, bıraktığı izlerle ölçülür. Çünkü bedenden kül kalır ama eylemlerden insan kalır. Neden olmadan nefes bile yük olur. Bir insanın nedeni varsa her nasıla dayanabilir. Friedrich Nietzsche. İnsan anlamını kaybettiğinde ne olur? Sadece durmaktan korktuğu için mi yürür? Anlam, hayatın süsü değil, yakıtıdır. Olmazsa hareket yaşamak değil, hayatta kalmak olur. Nefes almak bile alışkanlığa dönüşür. İnsan nedenini bildiğinde acı bile bir araca dönüşür. Ama bilmediğinde en küçük engel bile teslimiyet sebebidir. Bir işçi mahallesi. Adam sabah 5'te evden çıkar, şehir henüz uykudadır. Eller soğuktan, gözler yorgunluktan titrer. Betonun ve gürültünün arasında düşünceler kaybolur. Her gün aynıdır. Ta ki bir gün oğlu, "Baba, senin gibi olmak istiyorum. Sen güçlüsün," diyene kadar. O anda yorgunluk düşman olmaktan çıkar. Artık bir anlamdır, her şeye dayanmasını sağlayan. Anlam, acıyı katlanabilir kılan tek şeydir. İnsan ağırlıktan değil, boşluktan kırılır. Amacı olmadığında gücü toza döner, acı sonsuz bir sessizliğe dönüşür. Ama bir anlam belirdiğinde, cehennemin bile yukarıya giden bir yolu olur. İnsan nedenini bulana kadar aramalıdır. Çünkü anlam acıyı yok etmez. Sadece ona anlam kazandırır. Hayat mükemmellik istemez, dürüstlük ister. Korkarken yürümeyi, kolayken bile kendin kalmayı, kimse görmüyorken yapmayı, her şey yıkıldığında bile anlamı kaybetmemeyi. İnsan bunları yapabildiği sürece gerçekten yaşar. Diğer her şey kalpsiz bir hareketten ibarettir.